Şimdi şöyle düşünün. Karşınızda biri var ve size bakarak "Biliyor musun, filler uçabiliyormuş." diyor. Siz biliyorsunuz ki filler uçamaz. Fizik kanunları buna izin vermez. Aslında bu açıklamayı yapmak bile ne kadar saçma ve anlamsız değil mi? Ama o ısrar ediyor. "Hayır, hayır, ben dün gördüm. Kocaman bir fil böyle kanatlarını açmış, bulutların arasında süzülüyordu." diyor. Ne yaparsınız? Çoğumuz itiraz eder. "Hayır canım, olur mu öyle şey? Filler uçamaz." falan der. Bilimsel kanıtlar göstermeye çalışır, saatlerce tartışır, enerji harcar. Çünkü doğamız gereği bildiğimiz bir doğruyu kabul ettirmek isteriz. Ama siz de "Evet, haklısın, filler uçuyor." deyip çekip gitseniz. Ben Mustafa Çay. Bugün toksik ilişkilerde ve özellikle narsistlerle ve manipülatif karakterlerle savaşmayı bırakıp nasıl özgürleşeceğimiz hakkında konuşacağız. Yani bugün diyeceğiz ki haklısın, filler uçuyor. Bir parkta çocuklar salıncakta sallanır, kaydıraktan kayar, birlikte keyifle oynarlar. Ama parkta bazen öyle bir çocuk vardır ki oyunun kurallarını sürekli değiştirir. "Bu benim oyuncağım." der. Ama oyuncağı bir başkası alınca da ben onu zaten istemiyordum." diye uzaklaşır. Kazandığında "Ben en iyiyim, kaybedince de bana hile yaptınız." der. İşte yetişkinlerin oyun parkında da narsist gerçeği bir illüzyon tahtası gibi kullanır. Ve çoğumuz da onlara gerçeği göstermeye çalışırız. "Ama sen önce böyle demiştin." gibi şeyler söyleriz. Bir kibrit çöpünü ateşe atınca yanar mı? Tabii ki yanar. Peki o çöp faydalı bir şey mi üretir? Hayır, sadece yanar, kül olur ve yok olur. Narsistle gerçekler konusunda bir tartışmaya girmek, kendinizi ateşe atmak gibidir. Şimdi o parktaki çocuğa tekrar geri dönelim. Oyunun kurallarını değiştiren, hile yapan, sürekli suçlayan o çocuğa ne yapmanız gerekir? Oyundan çıkmanız gerekir. Ama o haksız, herkes onun yalan söylediğini görmeli, o da gerçeği kabul etmeli diye düşünebilirsiniz. Fakat ne yazık ki narsist gerçeği asla kabul etmeyecektir. Çünkü onun için gerçek kendi kırılgan egosunu besleyen bir şeydir. Kırık bir aynadan kendinize baktığınızı düşünün. "Bu ayna bozuk." "Kırık." diyorsunuz. Sonra da aynaya seslenip "Sen bozuksun, gerçeği bana göstermiyorsun." diye dert yanmaya başlıyorsunuz. Evet, bu örnek saçma gelebilir ama durum tam da bu şekilde işte. Tıpkı o ayna gibi narsist de sizi dinlemez. Çünkü dinlemek egosal gücün kaybı demektir. Peki ne yapacağız? O size "Sen bencilsin, hiç beni düşünmüyorsun." dediğinde siz "Filler uçuyor, evet, haklısın." deyin. "Dün akşam senin yüzünden berbat bir gece geçirdim." "Haklısın, filler uçuyor. Anlıyorum seni." "Sen hiçbir şeyi zaten doğru yapmıyorsun." "Filler uçuyor, evet. Tamam." Ve bitti. Burada içinizden bir ses "Ama bu yalancılık, bu kendime ihanet." diyor olabilir. Hayır, bu savaş meydanından çıkmaktır. Bir boks maçında rakibiniz sürekli kural dışı vuruşlar yapıyorsa, hakem taraf tutuyor ve seyirciler de ona tezahürat yapıyorsa iki seçeneğiniz var. Ya kural dışı boksa devam edip kendinizi sakatlarsınız ya da ringe çıkmaz ve maçı terk edersiniz. Bu bir kaçış değil, stratejik bir geri çekilmedir. Filler uçuyor. Evet, haklısın demek kalenizin kapısını kapatmaktır. Ve en büyük acı her şeyin değişeceği umudunu taşımaktan gelir. Belki bu defa farklı olur. Belki destek alırsa değişir. Belki de ben ona daha çok sevgi gösterirsem yumuşar gibi. Elinizde bir kaktüs var ve siz de onu her gün sulayıp "Lütfen harika bir orkide ol." diye dua ediyorsunuz. Bazı ilişkilerin kaderi de tam olarak böyledir işte. Narsist kolay kolay değişmez. Çünkü değişmek egosal güç alanını yok etmek demektir. Değişim herkesin kendi içsel kararıdır. Siz kimseyi değiştiremezsiniz. Narsist tepkinizle beslenir. Öfkeniz, gözyaşlarınız, savunmanız, haklılık çabanız hepsi onun için bir yakıttır. Bir ateş oksijen varsa yanar. Oksijeni keserseniz ateş söner. Gri kaya tekniği oksijeni kesmektir. Narsist size "Sen kötü birisin." dediğinde içinizde bir fırtına kopabilir. "Hayır, ben iyi biriyim. Ona her şeyimi verdim. O bana nankörlük ediyor." diye feryat eder ve haklılığınızı kanıtlamak için savaşa girersiniz belki. Ama durun. Onun sizinle ilgili ne düşündüğü, sizin kendiniz hakkında ne düşündüğünüzden daha mı önemli? Bir sanatçının yaptığı eserin değeri, tabloyu beğenmeyen birinin fikrine bağlı olamaz. Sizin değeriniz de bir başkasının ne dediğine bağlı değil. Çünkü gerçek savaş haklılığınız için değil, kendi özgürlüğünüz içindir. Toksik bir ilişkide sınır çizmek nefes almaktır. "Benimle bu tonda konuşamazsın."
Bana bağıramaz ve beni suçlayamazsın. İşte verilmesi gereken net tepki bu olmalı. Kararlı ama sakin bir şekilde. Ve bunun ardından belki de o size sen de ne kadar hassassın canım, espri yaptım sadece, sen abartıyorsun diyebilir. İşte burada filler uçuyor. Evet, ilkesi devreye girer. Evet, belki hassas olabilirim ama bu sana benimle bu şekilde konuşma hakkını da vermez diyebilmelisiniz. Tartışma yok, savunma yok, sadece sınır var. Çoğu insan ama onu seviyorum, nasıl bırakabilirim diye düşünür. Bırakmak, bir şeyi noktalamak elbette hiçbir zaman kolay değildir. Ama bu gerçekten sevgi mi? Sevgi nedir? Sevgi karşılıklıdır. Saygı vardır, destek vardır, büyüme vardır. Sevgi emek gerektirir. Peki bağımlılık nedir? Bir taraf sürekli verir, diğer taraf sürekli alır. Bir taraf yalvarır, diğer taraf reddeder. Bir taraf değişir, diğer taraf aynı kalır. Narsistle olan ilişki karanlık bir odada güneşin doğmasını beklemek gibidir. Toksik ilişkiden çıkmak bir yas tutmak gibidir genellikle. Ama sizin yas tuttuğunuz şey olmasını istediğiniz kişidir. Gerçekte tanık olduğunuz kişi değil. Birisi yıllarca ideal bir partner hayal eder ama karşısına çıkan gerçek partneri bir narsist olur ve ilişki bittiğinde bu kişi neyi kaybeder? Elbette ki hayal ettiği kişiyi. Çünkü o hayal ettiği kişiye zaten hiç sahip olmamıştır ve bunu anlamak özgürleşmenin ilk adımıdır. Bir fotoğraf albümünde güzel anlar vardır evet ama onlar sadece fotoğraflardır, gerçeklik değil. Geçmişte kalmış anılardır onlar. Albümü kapatıp bugüne dönmemiz gerekir. Şimdi hayal edin. Sizi yine suçluyor, manipüle ediyor. Yine oyun oynuyor. Eskiden ne yapardınız? Belki de ağlar, içinize atar, kendinizi savunur ya da bir şeyleri kanıtlamaya çalışırdınız. Peki şimdi? Şimdi derin bir nefes alır ve içinizdeki huzuru hissederek şunu söylersiniz. Bu benim savaşım değil. Partneriniz size sen hiçbir şeyi doğru yapmıyorsun dediğinde siz evet haklısın filler uçuyor der ve gülümsersiniz. Çünkü gerçeği ona kabul ettirmenize gerek yok ve zaten bu mümkün de değil. Bir okyanusun kıyısına dalgalar gelir, çarpar ve gider. Bazı dalgalar küçüktür, bazıları dev gibidir. Bazıları sakin, bazıları hırçındır. Bizler o okyanusta kıyıda öylece duran küçük birer kayık değiliz. Her birimiz okyanusun kendisiyiz. Narsist sizin yüzeyinizdeki bir dalgadır. Gelir, çarpar ve diner. Ama sizin derinliğinize dokunamaz. Evet haklısın. Filler uçuyor demek kendi derinliğinizde kalmaktır. Artık bugünden sonra biri size filler uçuyor dediğinde saatlerce tartışmayın. Gülümseyin ve evet haklısın deyin, kendi yolunuza devam edin. Çünkü özgürlük haklı çıkmakta değil, huzurda kalmaktadır.